Hoş geldiniz kanalıma. Öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sevdiğim kitaplara devam ediyorum. Bakın Muhammed Ali şöyle diyor. Antrenmanların her saniyesinden, her dakikasından, her saatinden nefret ediyorum. Ama kendimi şöyle motive ediyorum. Bugün acı çek, bugün katlan, bugün dayan. Ömrünün kalan kısmını şampiyon olarak yaşa. Muhammed Ali'nin bu sözü vazgeçmemenin ne kadar önemli olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Başarı merdivenlerinin tozlu olduğunu, taşlı olduğunu, inişli çıkışlı yani engebeli olduğunu bize anlatıyor Muhammed Ali. Bakınız Mümin Sekman Başarı Üniversitesi adlı kitabında neler söylüyor bize. Hep beraber devam edelim. Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu videoda başarı üzerine konuşacağız fakat sınava girecekler için hazırlanmış bir başarı veya hayat okulunda sadece sınav değil, hayatta bir sınav biliyorsunuz. Hayat okulu da kişiyi sınava tabi tutuyor. Onun da sınavı var. Şöyle bir şey var, unutmayın. Okullarda önce ders anlatılıyor, sonra sınav yapılıyor ama hayat önce sınavını yapıyor, sonra biz ne yapıyoruz? Ders çıkarıyoruz. Bazen dersi çıkaramıyoruz. Hayat okulunda sınavda kalıyoruz. Düşük not alıyoruz hayattan. Tekrar düştüğümüz yerden ayağa kalkıp hayata karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Kişisel tarihimizde mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Evet, sınava girecek öğrenciler için veya işte her türlü sınava girecek öğrenciler için hazırladığım bu video umarım herkese faydalı olur. Tabii bu videoda hem kendi tecrübelerimden yararlandım hem de severek okuduğum yazarların kitaplarından sizlere bölümler alarak konuyu daha böyle derinlemesine anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Evet, girişte ne söyledim ben size? Muhammed Ali'nin bir sözüyle başlıyor Mümin Sekman. Arkadaşlar, ilgili kitap Mümin Sekman'ın Başarı Üniversitesi adlı kitabı. Sayfa 38'de başlıyor. Kaynakça kısmına, açıklamalar kısmına altına zaten kitabın kaynakçasını ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Mutlaka elinizin altında olması gereken bir kitap. Mümin Sekman serisinin en önemli kitaplarından bir tanesidir. Hele ki sınavlara hazırlananlar için bu kitap bir kütüphanede bulunması gerekiyor. Sınavlardan önce mutlaka sizi motive edecek bir kitap olduğu için altını çize çize okumanızda fayda vardır bu kitabın. Evet, şöyle diyor Muhammed Ali, tekrar edelim. Antrenmanların her dakikasından nefret ediyorum. Fakat kendi kendime vazgeçme dedim. Şimdi sıkıntı çek, acı çek ve ömrünün kalan kısmını şampiyon olarak yaşa. Evet, Muhammed Ali Clay bize bunu söylüyor. Çok değerli bir söz bu. Bugün acı çekeceğiz. Mesela bugün 300 soru çöz, bugün 500 soru çöz. Yani zihnin o kıvrımlarını, zihnin hücrelerini, sinapslarını yak. Bize anlatmaya çalışıyor. Geri kalan kısmını, sınavını kazan, rahatla diyor. Yani senin şampiyon olma konusunda en büyük başarın sınavı geçme. Muhammed Ali ringde şampiyon olmuş. Sen sınavda başarılı olacaksın. Üniversite sınavında, liselere giriş sınavında, KPSS sınavında bunları unutmamakta fayda var. Üniversite sınavını kazanmak. Burada siz sadece üniversite sınavı olarak algılamayın. Az önce söylediğim gibi hayat sınavı o şekilde değerlendirmenizde fayda var. Üniversite sınavını kazanmak başarılı bir öğrenci olmak demektir. Başarılı olmak da bedel ister. Nedir bu bedeller? Sınavı kazanmak için sevmediğimiz bir sürü şeyi istemeye yapmak zorunda kalırsanız çok uzun süre baskı, stres ve gerilim altında yaşarsınız. Uykusuz ve yorgun gözlerle yaşarsınız. Sevdiğiniz işlerden, yerlerden ve insanlardan uzak kalırsınız. Kendinize zaman ayıramazsınız. Çok doğru. Ben hatırlıyorum üniversite sınavına hazırlandığım günleri. Uykusuzluk, stres, başarı heyecanı, başarı sevinci, acı bağlar, kazanabilecek miyim, kazanamayacak mıyım gibi düşünceler, duygular insanı alttan alta kemirip bitiriyordu. Fakat burada kişinin en iyi motive eden şey, kişiyi en iyi motive eden şey nedir diye soracak olursanız başarı merdivenlerine çıkmak. Eğer başarınızın her aşamasında bilgi üzerine bilgi, deneyim üzerine deneyim elde ediyorsanız o sizi zaten ne yapıyor? Motive ediyor. Bunu unutmamanızda fayda vardır. Diyelim biz 100 soruluk bir sınavda 60 tane doğrun oluyor. Diğer sınavda 70, diğer sınavda 80, diğer sınavda 90. Tabii bu uzun bir süreye yayıyoruz bunu. Hemen bir ayda elde edilecek bir başarı değil. Birkaç yıla yayıyoruz bunu. Bu şekilde motive ediyor. Bu stresi alan en iyi şey kişiyi ödüldür. Ödül stresi alır götürür. Bunu da unutmayın. Kendinize ödül verin ara sıra. Kendinizi küçük ödüllerle veya büyük ödüllerle değerlendirip
Daha böyle ayaklarınızı yere basarak emin, kendinizden emin olarak ve iç isteğinizi, iç motivasyonunuzu kazanarak sınavlara rahatlıkla girebilirsiniz. Bunu unutmayın. Ödül çok önemli başarıda. Bu sadece sınav anlamında değil veya bir yolculuğa çıkacaksınız. Bir yolculuk hakkında önceden plan yapın. O yolculuğun yarısına geldiğinizde kendinizi ödüllendirin veya otobüse bindiğinizde kendinizi ödüllendirin. Evet, sen bir karar aldın, şu an kararı uyguladın diyerek kendini ne yapabilirsin? Değerlendirebilirsin. Bu bence seni motive eder veya işte o yolculuk sonunda ulaştığın yere vardığında yine aynı şekilde kendini ne yapabilirsin? Ödüllendirebilirsin, not alabilirsin. İşte sevdiğin bir insanı arayabilirsin. Amacına ulaştığını önce kendine sonra başkalarına anlatabilirsin. Bedel ödemek üzerine burada yazar konuşuyor. Bakın, hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Bedava hiçbir şey yoktur. Ahmet Şerif Üzgören'in bir sözü vardı. Bedava peynir sadece fare kapanında olur diyor. Bedava hiçbir şey yok. Yani hava bedava, su bedava, ekmek bedava diyor Orhan Veli Kanık, ama hayatta şöyle bir şey var. Karşılıksız sana bir şey vermiyor. Bir bedel istiyor senden. Bedel bazen maddiyat oluyor, bazen maneviyat oluyor, bazen sağlık oluyor. Dolayısıyla bir şeyi elde etmenin hem güzel tarafı var hem de bedelleri var. Bu bedeli unutmayın. Bedeli genellikle karıştırıyorlar. Yani ben bedel ödemedim diye düşünüyorlar. Alın size bir örnek vereyim, güncel bir örnek vereyim bedelle ilgili. Diyelim ki sen bir ailenin çocuğusun. İşte annenle babana baskı yapıyorsun. 2-3 kardeş var. Baba diyorsun, işte bize şu arabayı al artık diyorsun. Arabayı değiştirelim. Yeni bir araba alma zamanı geldi. Ne yapalım? İşte arabamız kaç liralık? Atıyorum 100 liralık. 300 liralık araba alacağız. 300 milyarlık. Gidiyor, tamam diyor baba, alıyor arabayı. 300 milyarlık arabayı alıyor. Peki kaç lira ihtiyacı var? Hani 100 liralık bir arabayla idare ederken tamamen bu örnek olsun diye veriyorum sayıları. 200 milyara ihtiyacım var. Tamam, 200 milyarlık kredi çekiyorsun. Maaşından diyelim, şöyle yine bir örnek verelim buna. Tamamıyla kafadan uydurmuş bir rakam olsun. Maaşından da 3.000 lira gidiyor. Toplam maaşında 5 bin lira olsun hadi. Geriye ne kaldı? 2.000 lira kaldı. Tamam, sen arabayı aldın. Ayağın yerden kesiliyor. Komşulara hava atıyorsun. İstediğin yere gidiyorsun. Geziyorsun, tozuyorsun. Harika. 5 dakikada istediğin yerdesin. Hiç kimseye muhtaç olmuyorsun. Bedel ödememiş gibi görünüyor değil mi? Hayır kardeşim, bedel ödedin. Şöyle ödedin bedel. Hani sen maaşından 3.000 lira kesiliyor ya. Geri kalan 2.000 lirayla geçinmek zorundasın. İşte ne oluyor bu şekilde? Çocuğun okuyorsa eğitimde ihtiyaçları ne yapıyorsun? Alamamaya başlıyorsun veya daha az almaya başlıyorsun. Eve kitap girmiyor. Mutfağa yansıyor. Sağlığa yansıyor. Bu şekilde bedel ödüyorsun. Bedel ödememek diye bir şey yok. Bedel ödememekten kaçmak diye de bir şey yok. Hiçbir şey yapmamakta o bir bedel ödersin bununla ilgili olarak. Hiçbir şey yapmadığın zaman da bedel ödersin. Yani hayatta olumlu, olumsuz her şeyin bir bedeli var. Bunu unutmayın. Dolayısıyla bu bedele biraz da sorumluluk diyoruz herhalde. Sorumluluk sahibi olmak bedellerin niteliğini, kalitesini değiştirebiliyor. Biraz da bu gözle bakın hayata. Hayat böyle size yani düz vites gitmiyor. Biraz dolambaçlı yollardan yaşamayı öğretiyor. Biraz bedel ödede, biraz işte acı çeke çeke maalesef o başarı merdivenlerini yürümeye, hatta koşmaya çalışıyoruz. Fakat geldiğimiz yerde aslında ne kadar duracağımız, o geldiğimiz noktaya ne kadar bedel ödedik, geldiğimiz noktaya ulaşırken ödediğimiz bedelle ilgili, bunu da unutmayın. Devam edelim kitabımızı okumaya. Bedel ödemek bazen acı çekmek demektir. Başarılı olmak için bir miktar acı çekmek kaçınılmazdır. Çekilen bu acının sonunda başarılı olunduğu takdirde yaşanan mutluluk genellikle çekilen acıları unutturur. Doğrudur. Çekilen acılar zamanla unutuluyor. Bu biraz da bizim kültürel yapımızla ilgili. Duygusal bir toplum olduğumuz için diğer videolarda da söyledim. Acıları çok çabuk unutuyoruz. Acıları unutmak da üzerimizde yok. Acıları unuttuğumuz için zaten aynı acıyı tekrar yaşıyoruz. Fakat buradaki başarı elde edince geçmişteki acıların unutulması normaldir. Çünkü o zaman acıların ne oluyor? Senin başarıya giden yolda tatlı engellerin oluyor. Dişinizin ağrıdığını düşünün demiş yazar. Dişinizin ağrıdığını ve diş çekimi sırasında 100 birim acı çekeceğinizi varsayalım. Eğer dişinizi çektirmezseniz size her ağrışında 10 birim acı yaşattığını ve günde 3 defa ağrıdığını düşünelim.
Bu durumda akıllıca olan hangisidir diyor. Kısa ve yoğun bir acıyı dayanmayı gerektiren diş çektirme davranışı mı yoksa az ama tekrar acı veren diş çektirmeme hali mi? Diş ağrılarınızdan kurtulmak istiyorsanız kısa ama yoğun acıyı tercih edebilirsiniz diyebiliyor. Yani sınava bir ay kalmışsa sen ne yapabilirsin? Kısa ve yoğun olarak günde 1000 soru çözebilirsin. Evet, 1000 soru dedim. Yani ben 800 soru çözdüğümü hatırlıyorum günde ama beynim artık durmuştu. Sizler de kendinizi motive ederek işte o 1000 dedim ama sen 800 çöz, 700 çöz. Yani 500'ün üzerinde bir soru çözmeye çalış. Bunun faydasını görürsün. İşte bu. Sınırı zorlamak bu. Yani kısa ve yoğun acı bu. Bir ay var sınava. Yoğun bir şekilde günde 800-900 soru çözersen bak ne yapabiliyorsun? Kendini de bir ay sonra zaten ben rahatlayacağım. Zaten rahata kavuşacağım. Zaten istediğim üniversiteyi kazanacağım. Zaten KPSS'yi kazanacağım dersin, motive edersin ve başarı senin için kaçınılmaz olur. Devam edelim. İyi çalışmalarım çoğu biraz daha çalışmamak yüzünden yok olur. Evet, tam böyle gelmişsindir. Kapı açılacaktır. Hatta kapı aralanmıştır. Ama sen ne yapıyorsun? Birden pes ediyorsun. Motivasyonun düşüyor. Bakın motivasyon elektrik gibidir. Yani şöyle elektrik gidince ne yapacaksın? Jeneratörü devreye sokacaksın. Dolayısıyla seni motive edecek başka şeyler bulmak zorundasın. Bakın siz bulmalısınız sizi motive edecek şeyleri. Başkalarından söz etmiyorum. Anne babanızdan, çevrenizden, öğretmeninizden söz etmiyorum. Sen motivasyonun düştüğü an kendimi nasıl motive ederim diye düşüneceksin. Bunun yolunu sen bulacaksın. Seni ne mutlu eder? Bir araç, eşya mutlu edebilir. İşte bir söz mutlu edebilir. Veya hayaller mutlu edebilir. Veya kendini nasıl görüyorsun gelecekte bir yerde. Bu tarz düşüncelere kendini ne yapabilirsin? Yöneltebilirsin. Bu da senin motivasyonunu artırır. Dediğim gibi motivasyon elektrik gibidir. Motivasyonun düştüğü an ne yapacaksın? Nasıl elektrik gidince jeneratörü devreye sokuyorsan motivasyonunu düşünce bir şekilde A, B ve C planların olacak. Onları devreye sokmanda fayda var. Daha da beteri bir yıl sonra da 850 birim acı çektiren sonra yine son aylarda yarıştan kopmuş olmanızdır. Bu defa hem 1600 birimlik acı çekmiş hem sınavı kazanamamış hem de hayat boyunca acı çekmeye daha yatkın hale gelmiş oluyorsunuz. Yani şunu demek istiyor. Yoğun acıyı çek ve kurtul diyor. Şampiyon ol. Ama diyor acıyı çekip acıya katlanamayıp başarısız olduğun sınavda o zaman hayat boyu acı çekeceksin. Devamlı sürdürülebilir bir acın olacak diyor. Bu da çok tehlikeli. Bu da psikolojiyi yiyip bitirir. Tabi burada anlatılanlar yazarın kendi kişisel düşünceleri. Yazar ne yapmış? Çeşitli kaynaklardan alıntılarla düşüncelerini ispatlamaya çalışmış. Devam edelim kitabımızı değerlendirmeye. Başarı sınırlayıcı çevrenin geriletme çabalarına direnebilenlerindir. Üniversiteye hazırlık sürecinde eğer çok şanslıysanız destekleyici bir çevrede sınava hazırlanırsınız. Ancak bu çok istisnai bir durumdur. Türkiye'de genellikle geliştiren değil eleştiren, güçlendiren değil zayıflatan, ilerleten değil gerileten bir çevrede başarılı olmaya çalışmak zorunda kalırsınız. Evet, kendimi hatırlıyorum. Çevremde pek başarılı insan yoktu. Dolayısıyla senin kitap okuduğunu gördükleri zaman sana tuhaf tuhaf bakarlar veya senin işte kütüphaneye gittiğini gördükleri zaman onlar işte kahvede pineklerken sana yine tuhaf tuhaf bakarlar, seni eleştirirler. Yani ben şunu hatırlıyorum, okuma kadar kitabı ne olacaksın? Kitap yiyerek kafayı yedim, kitap okuyarak kafayı yedin. Evet, bu soruları hatırlıyorum, bu cümleleri hatırlıyorum. Çok okuyup da ne yapacaksın? Başımıza doktor mu kesileceksin? Bakın bu çevre bizi ne yapıyor? Hem rezil ediyor hem vezir ediyor. Asıl önemli olan tabii sizin hayata karşı duruşunuzdur. Bunu unutmayın. Kendilerine tamamen sırt dönüp akşama kadar ders çalışan biri olduğunuzu gören arkadaşlarınızın size karşı tavrı 4 aşamadan oluşur. Öfke, alay, kıskançlık ve hayranlık. Doğrudur. Öfkelenirler size içten içe. Yani senin bir başarın var. Her yerde illa bu üniversite sınavı veya başka sınavları kastetmiyorum. Bir kurumda çalışıyorsun, bir başarın vardır. İnsanlar sana içten içe öfkelenir. Bunu sana söylemez, bunu belli etmez, bunun farkına varamazsın ama öfkeli olurlar. Bir taraftan yakalarsın elbet ama onun sana karşı olan tutum ve davranışlarında genelde başarılı olan insanlara biz öfke duyarız. Temelinde de yani altında yatan neden de kişinin kendi başarısızlığını ne yapması, vicdanın rahatsız olması. Bu çok önemli değil mi? Mesela sigarayı bırakmışındır.
çevrendeki insanlar seni bu sigaraya bıraktığına inanmazlar, değil mi? İnanmıyoruz. Bıraktın yine başlayacaksın. Evet. Kişinin vicdanı rahatsız olduğu için başkasına öfkelenir. Bu çok önemli. Aslında vicdan üzerine kurulmuş buradaki örnekler. Mesela alay, değil mi? Alay ederler. Başarılı olmuş insanlara karşı çevremizdeki insanlar hep alay içerisindedir. Alay etme. Alayları açıkça belli olmasa da hem beden dillerini hem konuşmalarına hem de davranışlarına yansır. Alay kültürü de çok fazla maalesef. Kıskançlık, bakın, kıskançlık haset almış başını gidiyor. Çevrenizde sizin başarılarınıza işte başarınıza karşı kıskanan çok insan olur, vardır. Ailenizden tutun da en yakın komşunuza kadar sizin başarılarınızı kıskanabilirler. Kıskançlığın karşımızdaki insana zararı yoktur. Tam tersi kişiye zararı vardır. Bunu unutmayın. Eğer bir insanda kıskançlık varsa geçmişinde, çocukluğunda yetişmesiyle ilgili bir yanılgısı vardır. Bunu unutmayın. Annenin, babanın sosyal bir ortamda, eleştirel bir ortamda çocuğu büyütmemesi, özgüven, işte benlik, kimlik kazandırıcı bir ortamda çocuğu büyütmemesi tamamıyla çocuğun isteklerinden yoksun bir şekilde büyümesi sonucu kıskançlık duygusu elde edilir. Mesela yetişkin bir insanın kıskanmasının altında çocukluk dönemi yatar. Bunu unutmayın, araştırın, okuyun. Geçmişinizi halletmeden şu anki insanlarla sağlıklı ilişkiler kuramazsınız. Çünkü geçmiş hep ne yapar? Sizi dürter. Sizi ne yapabilir? Telafi olmayan yerlere getirebilir, yollara sokabilir. Dolayısıyla kıskançlık kültüründen uzak kalmak çağımızın en büyük hastalıklarından bir tanesi kıskançlıktır. Depresyon 1, kıskançlık 2. Bunlar iki insanı yiyip bitirir. Bitirdikçe zaten ne yapabilirsin? Çevreye karşı bir işte öfken ne olur? Artar. Diğeri hayranlık. Evet, bu çok güzel. Hayran olunmak, yani birinin başarısını kutlamak, tebrik etmek. Maalesef o tebrik kültürü de bizde yok. Basit başarıları bile tebrik edemiyoruz. Şöyle oluyor tebrik kültürümüz. Günümüzde artık WhatsApp grupları var. Oradan işte 2-3 kelime yazıyorlar. Yüze söyleyemiyoruz. Yani şöyle bir insanın gözünün içine bakarak tebrik ederim diyemiyoruz. İşte o şekilde cesaretimiz olmadığı için, niyetimizin kıskançlık üzerine olduğu için insanların yüzüne tebrik ederim ifadesini söyleyemiyoruz. Benim size önerim telefondan veya kısa mesajlarla değil de insanların yüzüne böyle birebir başarılı olduğunu överek söylerseniz hem karşınızdaki insanın kalbine girmiş olursunuz hem de siz kendinize karşı olan güveniniz, özgüveniniz sizin artmış olur. İlk önce çok kızacaklar ve tavırlı hareketler yapacaklar. Kimse sizinle konuşmayabilir. Bu tavırları size yalnız başınıza ayakta durabilmeyi öğretmelidir diyor. Bu tavırlar diyor. Sizin bunlardan hiç etkilenmediğinizi, ders çalışmaktan başka bir şeyde gözünüzün olmadığını görünce bu defa alay etmeye başlayacaklar. Sürekli abuk sabuk şakalarla ders çalışmak üzerine aşağılayıcı espriler yaparak konuşabilirler. En sonunda gülenin siz olacağınızı bilin. En sonunda gülenin siz olacağınızı bilin diyor ve bunun farkına varın diyor. Bakın, bir insandan veya çevreden, yani ne diyelim, intikam mı almak istiyorsunuz? İntikam derken burada hani abartmayın biraz bunu. Başarılı olun. Başarı en büyük intikamdır. Bunu unutmayın. Diyelim kız arkadaşınız sizi terk etti. Ondan nasıl intikam alacağım? Başarılı olacaksın. Başarılı olarak ne yapabilirsin? İnsanlara karşı olan özgüveni tekrar elde edebilirsin. Başarılı olursanız herkes ayağınıza gelir, çevrenizi kuşatabilir. Bunu unutmamakta fayda var. Dediğim gibi siz başkasının gözünde değer olmak istiyorsanız başarılı olacaksın. Demek ki kız arkadaşın seni terk etti. Al sana bir çözüm. Sen ne yapacaksın? Başarılı olacaksın. Bu kadar basit. Yani kendini geliştireceksin. Kendini geliştirmek için şimdiden başla kitap okumaya, işte internette araştırma yapmaya, teknolojik anlamda gelişmeye, sosyolojik, psikolojik ve başarı anlamda gelişmeye. Bakın şunu unutmayın. Psikoloji, sosyoloji ve teknoloji kişiyi başarıya götürür. Bir de ekonomi başarıya götürür. Bunun işte üniversitelerde okutuluyor mu bilmiyorum ama bunlar birbiriyle bağlantılı. Hatta okullarda da bu derslerin olması gerekiyor. Mesela psikoloji, sosyoloji derslerinin ortaokul ve liselerde olmasında da fayda vardır. Buna da kayıtsız kaldığınızı, hedefinizden hiçbir şeyin sizi vazgeçiremeyeceğini görünce bu iddialı duruşunuza bir de deneme sınavlarındaki
dereceleriniz eklenince bu defa görüntüde alaylı ama içten içe kıskançlık dolu duygular geliştirmeye başlayacaklardır diyor. Bakın nasıl tarif etmiş yazar. Yani birebir anlatmış her şeyi. En sonunda sınav sonuç kağıdında sizin kazandığınız yazdığında bu defa çevrenizdeki insanların kıskançlıklarının hayranlığa dönüştüğünü göreceksiniz. Bu defa çözülecekler ve size kişisel hayranlıklarını ifade edecekler diyor. Bakın o süreci iyi yönetebilirseniz insanlar size hayranlık duymaya başlıyorlar. İşte o kıskançlık sürecinde, alay edilme sürecinde, öfkelenme sürecinde o süreci iyi yönetirseniz o psikolojiyi, o stresi en sonunda başarılı olduğunuz zaman insanlar size karşı diyor hayran olurlar diyor. Bu bilinçle bence hareket etmek gerekiyor. Hatta sizin kazanmanızdan ilham alıp bir sonraki sene sizin gibi çalışıp kazanan birçok arkadaşınız olacak. Eğer başarıya dönük öğrencilerin arasında üniversiteye hazırlanıyorsanız muhtemelen böyle bir sorunuz olmayacaktır. Ben kaybedenlerin arasında kazanmaya çalışmanın zorluklarını anlatmaya çalışıyorum. Çevrenizdeki öğrenciler başarısız, serseri ve hedefsiz olduklarında başınıza gelecekleri anlatmaya çalışıyorum. Sadece okul hayatında değil, hayat okulunda da durum aynen yukarıda anlattığım gibi demiş. Hayat okulunda da bu şekilde. Çünkü bakın şöyle bir şey var. Başarısız insan çok çevremizde. Başarısız insan çevremizde çok olduğu için sizin başarılarınız başkalarının gözüne batar. Önce bir alay, öfke uyandırır. Daha sonra hayranlığa dönüşür. Başarısız insan çok olduğu için ülkemizde başarılı olmak aslında çok kolay. Yani o kadar başarısızlık varken ufak bir başarı herkesin gözüne batabilir. Bunun olumlu taraflarını değerlendirmekte fayda var. Evet, devam edelim yazarın düşüncelerine ve kişisel fikirlerimize. Hayatınızın koordinatlarını unutmayın demiş üst başlık. Yarışa nereden başladığınızı, şu anda nerede olduğunuzu ve gelecekte nerede olmak istediğinizi daima aklınızda tutmalısınız. Buna kuş bakışı denir. Eğer sınava hazırlanma sürecinize dışarıdan ve yukarıdan bakmaya beceremezseniz o zaman ayrıntıların arasında boğulacak ve bunalıma gireceksiniz demektir. Bakın kendinizi gözlemleyin. Kendini gözlemlemek çok önemli. Dışarıdan kendinizi gözlemleyin. Şimdi ben bu videoyu çekiyorum. İşte bu videoyu nasıl çekiyorum? Kendimi dışarıdan bir değerlendirmeye çalışıyorum. Gerçi imkanlar elde edildiği sürece çekmeye çalışıyoruz videoyu. Işığımız yok. İşte ne bileyim bilgisayarımız yeterince donanımlı değil. Videoları işte editlemek uzun sürüyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Arka planda çok böyle sıkıntı çekiyoruz ama yine de kendimizi değerlendirmeye, eleştirmeye çalışıyoruz. Kendinizi gözlemleyin. Yani başarılı bir insan mısınız? Başarılı bir şekilde mi davranıyorsunuz insan ilişkilerinde veya hayatınızda? Şöyle masada oturup ders mi çalışıyorsunuz? Kendinizi bir gözlemleyin. Bu çok önemli. Gözlem gücünüzü işte o kuş bakışı çerçevesinde ne yaparsanız geliştirirseniz kendinizi eleştirir ve doğru yanlarınızı, yanlış yanlarınızı, eksik yanlarınızı öğrenir. Ona göre adım atarsınız, hayatınızı planlarsınız. Eğer sınava hazırlanma sürecinizi dışarıdan ve yukarıdan bakmayı beceremezseniz diyor yazar, o zaman ayrıntıların arasında boğulursunuz diyor. Doğru söylüyor. Kafanızın karıştığı, zamanınızın sınava kazanmaya yetmeyeceğini düşündüğünüz zamanlarda sınava hazırlık sürecinizi kuş bakışı bir göz atın. Sınava hazırlanmaya başladığınız ilk günleri, şu anda gelmiş olduğunuz noktayı ve sınavı kazanınca gideceğiniz yeri bir arada değerlendirin. Bunlar o dönem içerisinde hayatınızın en önemli 3 boyutlarıdır. Bakın sınav öncesi, yani sınava hazırlık süreci ve sınav sonrası. İşte bu üçünü değerlendirebiliyorsan zaten bu başarı senin diğer hayat şeyinde de başarılarında da sana ne olacak? Rehber olacak. Senin kart vizitin olacak. Başarıya giden yolda planın olacak. Hazır bir plan, şablon elde etmiş olacaksın. Başladığınız yer ile geldiğiniz yer arasında bir ilerleme varsa bu size özgüven kazandırır. Bunu söyledim az önce. İşte netleriniz artıyorsa, başarılarınız artıyorsa özgüven ne olur? Kazanmış olursun. Özgüven birden gelmez. Özgüven azar azar gelir. Bunu unutmayın. Yani bir kitabı okudunuz, iki kitap okudunuz, üç kitap okudunuz. Tamam şimdi siz özgüvenli misiniz? Hayır. Özgüven biraz özgüvensizlikten gelir. Yani onun mayası özgüvensizliktir. Şöyle işte bu yüzünün kızarması, ne kadar yüzün kızarıyorsa yani başarısızlıktan dolayı özgüvenin o kadar artmaya çalışıyor. Küçük adımlar özgüveni ne yapabilir? Sağlayabilir. Küçük ufacık başarılar senin özgüvenini artırır.
Ve birden yüksek başarılar seni serseme döndürür. Bunu da unutmayın. Yani düşünsenize adama Milli Piyango'dan para çıkıyor. Yani özgüven, nasıl bir özgüven ki içi boş, kok bir özgüven, kok bir özgüven olmuş oluyor o. Güçlü yönlerinizden daha fazla mı yararlanmalısınız yoksa zayıf yönlerinizi mi kapatmalısınız? Sınava hazırlanan her adayın güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bazı konuları iyi bilir, bazıları hem bilmez hem de öğrenmek istemez. Bu durumda ne yapmalı? Zayıf noktalarını güçlendirmek mi daha akıllıca yoksa baskın olduğunuz o noktada ezici bir üstünlük kurmak mı? Örneğin sosyalde çok iyi, matematikte çok kötü durumdasınız. Ne yapacaksınız? Bu soru şirket yöneticilerinin de sık sık gündemine gelen bir tercih noktasıdır. Çok duygusalsınız ama çok da akıllısınız. Ne yapacaksın şimdi? Ya bu dengeyi nasıl kuracaksın? Çok disiplinlisin ama kendi hayatında o kadar disiplinli değilsin. İşte CEO'ların işe alırken sordukları sorular bunlar. İşte duygusal zekanın ne kadar gelişmiş olduğunu bize ne yapıyor? Gösteriyor bu soruların cevapları. Bazıları en güçlü oldukları noktada kendilerini daha fazla geliştirip bir boyutta en iyi olup zayıf noktalarında idare ediyorlar. Bakın matematikte kendini geliştiriyor. Türkçesi zayıfsa orada idare ediyormuş kendini. İkinci grup ise güçlü yönüne değil en zayıf olduğu noktadan kendini geliştiriyormuş. Üçüncü grup ise aynı anda zamanı ve enerjisini yettiğince hem zayıf noktalarını güçlendirmeye hem de güçlü yönlerini daha güçlendirmeye çalışıyormuş. Ben üniversiteye hazırlanıyorken sosyal derslerde çok iyiydim ama sayısal derslerden nefret ediyordum. Ne kadar uğraştıysam matematik öğrenemediğimi görünce bu zayıf noktamı güçlendirmek yerine en güçlü olduğum noktada kendimi daha fazla geliştirmeye karar verdim. İşte benim yaptığımı yapmış yazar da. Ben de matematik yapmadım üniversite sınavını kazanırken. Şimdi matematik yapmak şart. Onu anlıyorum, biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Matematik yapılmadan kazanılmıyor galiba. Yani bizim zamanımızda iki sınav sistemi vardı. O iki sınavda da hiç matematik yapmadım. Fakat ne yaptım? Kendimi sözele iyice verdim. Türkçe ve sosyalden yani genel olarak bir ya da iki yanlış yaptım. Daha iyi olduğum alanda ne yaptım? Kendimi geliştirdim. Evet siz de bu şekilde yapabilirsiniz ama artık bu olmuyor herhalde. Bilemiyorum. Bununla ilgili bilgiler varsa videonun yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Evet devam edelim şimdi. Arka sayfayı çevirelim. Ne diyor? Eğer en zayıf olduğunuz dersi iyi öğrenebiliyorsanız öncelikle bu yolu denemenizde fayda var diyor. Duygularınızdan bağımsız olarak gerçekten de temel bilgilere sahip olmadığınız için bazı dersleri anlamıyor olabilirsiniz. O zaman en baskın olduğunuz konuda herkesten daha iyi olmaya çalışabilirsiniz. Bakın en iyi olan dersinde ne yapabilirsin? Herkesten daha iyi yapabilirsin duygularından bağımsız olarak. Büyük başarıların önündeki en büyük engel küçük başarılardır. Küçük planlar yapmayın demiş Dantel Burnham. Onlar insanın kanını kaynatan büyüleyici gücü sahip değillerdir diyor. Beklentilerinizde ve çalışmalarınızda yüksekleri hedefleyin. Büyük bir hedefi gerçekleştirmeyi kafanıza koyduğunuzda yapabileceğiniz en büyük hata bir süre sonra bu büyük hedeften vazgeçip daha küçük bir hedefin peşinde olmaktır. Hayatta her seçim bir vazgeçimi beraberinde getirir. Bir hedefi seçtiğinizde diğer hedeflerden vazgeçmiş sayılırsınız. Örneğin başbakan olmayı kendinize hedef seçmişseniz muhtemelen ülkenin en iyi 100 metre koşucusu olmaktan, ülkenin en iyi, en çok gol atan futbolcusu olmaktan, ülkenin en çok okunan yazarı olmaktan vazgeçmişsiniz sayılır diyor. Üniversite sınavını kazanmak bir yıl içinde gerçekleştirebilecek en büyük başarılardan biridir. Bu süre içerisinde bu büyük hedefi takip etmek için çok sayıda küçük başarıdan fedakarlık etmeniz, onları elinizin tersiyle itmeniz gerekir. Bu dönemde kesinlikle küçük başarılara itibar etmeyin. Mesela güzel örnekler var burada. Sınıf başkanı seçilecekse bırakın başkaları yapsın. Okulun yılbaşı balosunun organizasyonu yapılacaksa bırakın başkaları organize etsin. Dershanenize konuşmacı olarak Mümin Sekman'ı çağırmak istiyorsanız bırakın dersleri kötü olan ve kazanma ihtimali bulunmayan birileri bu işlerle uğraşsın. Sınıfa ya da okula çok güzel bir kız geldiyse bırakın başkaları tavlasın. Bunların tümü küçük başarılardır. Buna seçilmiş başarısızlık diyorum. Seçilmiş başarısızlık yeteneksiz, yetersiz ya da korkak olduğu için değil, daha büyük işler başarmak adına kendi bilinci veya kararıyla yenilmeyi ya da oynamamayı seçmektir. Sen bir hedef koymuşsundur kendine. Hedefin üniversite sınavını kazanmaktır veya başka bir sınavı kazanmaktır. Hedefin açık öğretim de olabilir, liselere giriş sınavı da olabilir, LGS de olabilir.
Küçük başarılarla şey yapma diyor, kendini diyor eyleme diyor. Büyük hedefler belirleyip büyük başarıların altına imzanı atmakta fayda vardır diyor. Küçük başarılar elbette insanı motive eder. Bunu videoda söyledim. Fakat hep aklının bir köşesinde ulaşabileceğin yer olsun, hayal et diyor. Yani olmak istediğin yeri her gün hayal etmen gerekiyor. Fakat bu hayal ettiğin yere ulaşırken de küçük başarıları ezmeyeceksin. Onlar seni motive edecektir. Bunu unutma. Burada demek istediği yazar küçük işlerle uğraşma diyor başarıya giderken diyor. Bırak diyor senin dışındaki insanlar bazı şeyleri yapsın diyor. Onları sen sadece seyret demek istiyor. Evet, başarı iyi arkadaşların yoldan çıkarma girişimlerine dayanabilmektir diyor. Başarılı olmak için kötü arkadaşlardan uzak durmak gerektiğini herkes söyler. Oysa gerçekte başarı en iyi arkadaşlarınızın sizi yoldan çıkarabilecek tekliflerine hayır demenize bağlıdır. Hepimiz iyi arkadaşlarımızla bol bol vakit geçirmek isteriz. Ancak bu sınav süresince ders kitaplarıyla daha fazla vakit geçirmemiz gerekir. Eğer en iyi arkadaşlarınız ders çalışmaktan hoşlanmayan insanlar ise ve siz sevdiklerinizin isteklerine hayır demekte zorlanıyorsanız başarınız büyük bir risk altına girebilir. Evet, burada neyin önemini anlatıyor? Başarı için hayır demek çok önemli. Hayır demenizde fayda vardır. Hele bu hayırlarınız en sevdikleriniz, en yakınlarınız için olmalı diyor o süreçte. Bu süreci iyi idare ederseniz, o hayırlarınızı keşfederseniz galiba hem özgüven sahibi olursunuz hem de başarılı olursunuz diyor yazar. Zirvedekiler zamanlarını ilişkilerinden çok işlerine özen gösterirler. Bir insanı sevmeleri ona saatlerce vakit harcamalarını gerektirmez. Onlar zamanlarını, amaçlarını gerçekleştirmeye harcarlar. İşte en önemli saatlerini, dakikalarını amaçları için ne yapabilirler? Harcarlar diyor. Sevdikleri için harcamazlar diyor. Evet. Burada önemli olan bir şeyi de unutmayın. Tabi sevdiklerinize mutlaka zaman ayırmanız gerekiyor ama onu da planlayıp zaman ayırmanız gerekiyor. Sevdiklerinizi yok sayarak da başarıya ulaşamazsınız. Sevdikleriniz size ne yapabilir? Aile çevrenizden bahsediyorum. Anne babanız, kardeşlerinizden. Size ne yapabilir? Başarı kültürünü aile içinde geliştirmek için yardımcı olabilirler. Bu aile kısmına dikkat etmekte fayda var. Çünkü videolarda bundan çok söz ediyorum. Evet, başarı önce kişinin iç dünyasında, beyinde tasarlanır. Sonra dış dünyada gerçekleşir. İçinizde başaramadığınız bir şeyi dışınızda da başaramazsınız. Başarılı olma sorununuzu önce kendi içinizde halletmelisiniz. Bakın başarı önce nerede başlıyormuş? Kişinin iç dünyasında ben başaracağım, değil mi? Başardım ve başaracağım Atatürk'ün deyişiyle kişi iç dünyasında ne yapacak? Başarılı olduğunu dile getirecek. Şunu unutmayın, içinizde olmayan şey dışınıza çıkmaz. Basit bir örnekle bu kuralı açıklamak isterim. Yerde duran bir mandalinayı ayaklarınızla çiğnediğinizde dışına ne çıkar? Mandalina suyu çıkar. Neden kola çıkmaz? Çünkü mandalinanın içinde olmayan şey dışına çıkmaz. İnsanlar da mandalina gibidir. İçlerinde başarı yoksa dışına çıkmaz. İçinde kararlılık yoksa dışına çıkmaz. İçinde cesaret yoksa dışına çıkmaz. Kısacası kazanmak ya da kaybetmek beyinde başlar. Siz içinizde üniversite sınavını kazanabileceğinizi kendinize inandırırsanız ne yaparsınız? Sınavlarda size ne yapar? İnanır. Bunu unutmayın. İçinizde kendinize inandıracaksınız. Bak ne diyor yazar? İçinde cesaret yoksa dışında olmaz. Size cesaretli günler, cesaretli zamanlar, cesaretli sınavlar diliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler. Hoşça kalın.